Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün Berlin'deyiz. Sabah bizim bulunduğumuz yerden Berlin'e gelmek çok kolay. Dün akşam BlaBlaCar ayarladık. 4 kişi tak geldik. Totalde 24 euro, yani kişi başı 6 euroya. Zınk diye geldik. Bayağı iyiydi. Şimdi Almanya sokaklarında dolaşmaca bu gezinin eğlenceli olacağını düşünüyorum. Göreceğiz. Mert, nereye geldik? Şu anda Altes Museum diye bir yere geldik. Sağımızda da Berlin Dom. 15. yüzyılda inşa edilmiş. Barok bir eser. 2. Dünya Savaşı'nda hasar görmüş ama daha sonra tekrardan geldi. Şu anda götürmeyiz. Güzel. Gezimize devam ediyoruz. Evet, Mert'in de dediği gibi biz şu an bulunduğumuz konum aslında Müzeler Adası diye geçiyor. Burada bir sürü müze var. İşte katedral var. Katedrale giriş işte grup için 7 euroymuş. Ve Avrupa'daki tüm katedraller neredeyse birbirinin aynısı olduğu için girmeyi tercih etmedik. Şimdi başka bir yere geldik bakalım. Buraya belki gireriz. Bak, Berlin'de ayı buldum. Evet Ege, şu an Berlin'de biraz deleyli geziyoruz diğer şehirlere oranla. Bazı teknik aksaklıklardan dolayı. Şu ana kadar ilk izlenimlerini Berlin hakkında alabilir miyiz? Kötü kelimeler kullanabiliyor muyum? Küfür etmediğin sürece sıkıntı yok. O zaman çok bir şey anlatamam. Ama Berlin iyi yönde kötü kelimeler kullanacaktım yani. Tamam, öyle bir diyebiliriz. yorum. Avrupa'nın göt deliği. Böyle bir şey olamaz. Herkes apayrı kafada. Yaklaşık 2 saattir mi buradayız? 5 saattir buradayız. Zaman algımı kaybettim. İnsanlar çok garip. Sağımdan solumdan saçma saçma dedeler, amcalar geçiyor. Ama sanatsal bir şey bence. Boynuzlu bir ablayı görebilirsiniz. Boynuzda abla çok ilginçti mesela. Biz mi düz insanız? Onlar mı düz değil? Bir de biraz Almanlara benziyoruz galiba böyle. Almanlar da bize benziyor olabilir. Evet. Ömer, Berlin'de ilk saatlerin ne düşünüyorsun? Seni doyuracağız ya, sen rahatla kal. Seni doyuramayız ama. Oğlum bak, euro harcayacaksın, ona göre, tamam mı? Yanında şey geldi, çizgi getirdim. Altın ekonomi. Adama dedim ki giderken yanında yiyecek bir şeyler getir. 2 kilo ton balığı getirmiş. Hayvan. Protein falan ya, çok şey yok. Kaç kilo bagaj hakkın vardı oğlum senin zaten? 23 kilonun. Yemek. Abi rugbyci olmak ne gerektirir? Hemen şöyle kısa bir photoshoot anı göstereyim. Bir gezide 4000 fotoğraf falan garanti. Merhaba. Neresi Mert burası? Brandenburg kapısındayız. Burası Doğu Almanya'nın önemli simgelerinden biri. O sınırda Doğu Almanya tarafında bir kalan bir kapı. Tepedeki heykel de Prusya ve Fransa arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı koyulan bir heykel. Onlar için önemli bir anıt. Önemli bir heykel. Şöyle bir meydan. Garip, değişik şeyler. Ömer, beğendin mi Almanya'yı? Daha şey yapmadık, daha bir şey görmedik. Yemekler görmek lazım. Ne yiyeceğiz? Kaptan sensin demiştim. Ve hangi açı? Mert içtim aşçısı. Çok deneyimledim, biliyorum. Burnum içine şöyle sokuyor. Seni tatlılığından prim yapıyormuş. Şerefsiz. Ömer, ne bu? Tuzlu simit anlatıyor ama yok, simitli tuz. Simit, valla çok kötü. Ekmek. Şimdi her biri ekmek, aynı simit, tuzlu Ekmek. İşin yiyeceğiz, yapacak bir şey yok. İçi nasıl? İçi güzel, ekmek, düz ekmek. Kabartma tuzu olmayan ekmek. Fazla tuzlu ya, çok tuzlu ya. Tuzlu olsa güzel. Ne yedik abi? Pritzel. Bilirsen. Nasıldı? I get an accent bro. Tuzlu simit diyebiliriz. Tuzlu ekmeğe daha çok benziyordu bence. Bayattı belki. Belki taze olsa güzel olabilir. Ya ilginç olarak Ama belki de ısıtıyordu. özelliği budur yani. Yok yani. Isıttı da verdi yani. Yani üstteki ısınmadı da alttaki bir tık sıcaktı yani. Özelliği bu da olabilir arkadaşlar. Bunlar hep Evet. tecrübe. Tecrübe. Hakikaten. Yemeyin arkadaşlar, yedirmeyin. Yemeyin. Bir tanesi 4 kişi döndük, adam bir tane tek atıyor. Çok tuzlu lan ama yoklukta yedim. Bir tane bu, bir de 1 litre su. Kola. Kola. Ya da mango ice. Mango ice. Mango ice ya. Mert, şimdi nereye geldik? Biraz sesli anlat ama. Aslında çok da hüzünlü bir yerdeyiz. Holocaust sanatı. Nazi Almanya'sının binlerce Yahudi Yağmışlar. katlettiği. Ayrıca yağmışlar. Bunların hepsi neyi ifade ediyor? İronik bir şekilde çok düzenli oldu. Farkındaysanız. Ya bunların hepsi bir tabut falan mı? Yani aslında tabutu Tekabül ediyor. sembolize eden şeyler, küçükler daha çok tabutu sembolize ediyor. Büyükler de Öyle rastgele yapılmış bir şeyler mi? bayağı düzenli bir şekilde yapılmış. Peter diye bir mimardı, tam ismini unuttum ama Peter Bey'e buradan selamlar olsun. Güzel bir mimariye imza atmış. Üzerlerinde bazen de isim yazıyor ama hangilerinde bilmiyorum. Berlin'de fotoğraf çekilecek yerlerden birindeyiz. Bu anıtın içinde böyle bir sürü labirent gibi farklı şeylerde, yüksekliklerde değişik güzel bir görüntü var aslında. Kaç fotoğrafta çektik aslında ama yani biraz hüzünlü bir yer ama hani çok da hüznü yaşamadığın zaman çok da bir duygusal buhrana girmiyorsun. O yüzden böyle. Ömer nereye gitti? Ömer kayboldu. Şurada. Lan harbi kayboldu lan. Oğlum Ömer'i nasıl kaybedebiliriz? Vay be sen. Berlin'in mutları yürüyüşü ya. Yaşa. Kayboldu sanırım. Kamera görünce muallimleşen, mülayimleşen adam volta atıyor ya.
sefer yemeden bırakayım. Yarman dolu çocuğu. Yahudi mezarlığından sonra Topografi ve Terör Müzesi'ne geldik. Burası ücretsiz. Bakın şu Berlin duvarı işte. Burası duvar. Burada anlatmışlar, etmişler. Bu yeraltısı falan da varmış. Tüneller, şeyler bakacağız. Berlin'de burası gibi 300 tane anıt ve saire şeyler varmış. Burada çalışan askerler haftalığı 8 sigaraya falan çalışıyormuş. Buradaki köleler, Polonyalar falan pişman diğerleri. İşte Berlin'in 1933'ten 1945'e kadar olan hikayesini bu yolun sonuna kadar anlatmışlar. Tek tek hepsini okuyup anlatmak artık çok zor ve çok sıkıyor anlatmayı, o yüzden çok sevmiyorum. Tek tek oku çevir, yani çok da kişi olan zaten bunları biliyor. Ama şunu söyleyebilirim, genel olarak buradaki tarihsel şeylerin hepsi 2. Dünya Savaşı ile alakalı, Nazi Almanyası ile alakalı. Başka da çok daha farklı bir şey görmedik. Bir de yine böyle bir sürü olay var, anıt var, fotoğraf var, video var, bir sürü bilgi var artık. İlginiz varsa açıp bakarsınız, araştırırsınız. Mert, şimdi bizi nereye getirdin? Şimdi ya neredeydik, nereye geldik? Biraz önce Topografi of Terör Müzesi'ndeydik. Şimdi Checkpoint Charlie, yani Türkçesi olarak kontrol noktası. Charlie olarak çevirebiliriz. Savaş zamanları Doğu Almanya ve Batı Almanya arasındaki kontrol noktasını buradan sağlıyorlar. Bir taraftan Amerikan askerliği, diğer tarafta da Alman askerliği. Nöbet tutuyorlar. Nerede? Şu daha yolun sonunda falan herhalde. Burası da checkpoint. Neyse. Buradan ama herkes geçemiyormuş. Sadece üst düzey yöneticiler geçebiliyormuş. Bir zamanlar burası o kadar çok tansiyonu yüksek bir gerilim noktaymış ki 3. Dünya Savaşı'nın burada başlayacağını düşünüyorlarmış. Ya gerçekten sadece şu kulübeyle mi savunuyorlarmış acaba? Yani orada sürekli 24 saat nöbet tutuluyormuş. Bir yanına gidelim ya. Böyle bir zamazingo. Şöyle yakından da göstermiş o zaman. Buraya girip de fotoğraf atmayan yok. Fotoğraf atılmayan noktalardan biri. Şöyle siz de görmüş olun. Burada Eskişehir'de fotoğrafını görüyorsunuz. Böyle bir meydan. Herkesimizde olduğu gibi beleşçi bulduk. Euro vermeyeceğiz diye boş yere dolaşıyoruz. Ben Budapeşte, Milano'ya falan hep boş yere gittim. Budapeşte'de de vardı. Stockholm'da da vardı. Stockholm'daki bayağı iyiydi. Avrupa'da hayrat kültürü çok iyi. Fransa'da da var. İlker. Bunlardan istiyoruz İlker. Evet, bu sınır kapısı Türk muhabbetlerinden sonra karnımız bayağı acıktığı için dedik ki bir şeyler yiyelim ve nereye geldik biliyor musunuz? Avrupa'daki ilk kebapçıya geldik. Ben ilk duyduğumda düşündüm ki herhalde böyle oturacağız edeceğiz falan diye düşünüyordum da öyle bir şey değilmiş. Normal düz sokak yemeğimsi bir şeymiş. Mustafa Gemüse kebap. Şimdi bir dürüm bir ayrana ben 9 euro 30 cent vereceğim ve size sırayı göstermek istiyorum. Tadı nasıl falan çok merak ediyorum. Çünkü Avrupa'ya buradan yayılmış. Yani iyi olmasını ümit ediyorum. Çünkü Polonya'da çok kötü. Budapeşte'de de çok iyi değildi. Yani okeydi ama çok iyi değildi. Şu an burada bunu deneyecek olmak heyecanlı, göreceğiz. Bakın şu sıraya bakın. Ta şuradan şuraya bayağı bir sıra var. 100 metre var sıra neredeyse. İnanılmaz. 100 metre yoktur lan. 30-40 metre sıra var. Ömer, dürüm ayran 9 euro 30 cent. Emin misin? Evet. Nereden baktın? Baktım menüsü vardı. 10 desen 16 çarp 160 lira. Hayatlı'yla en pahalı döner. Şey denerim mi? Beykoz'da. Neydi? İstanbul'da. Bayram oldu. Bayram oldu. Daha mı pahalı? 100 gramı 60 lira falan da. Burada daha pahalı oldu. Ya diyor ki yani Google yorumlarda yiyip de doyarsınız diyor yani. Evet, boyutları iyiymiş. Sonuçta Berlin'in en meşhur yeri bence. Söyleriz abi, Allah aşkına azıcık bol verelim. Senin kaç tane tip gidiyordur buraya her gün? En gibisi görmemiştik. Tatlı. Abi akşam uçağım var, geri döneceğim. Döner yemeye gelmez. Üstüne al pezevenk, o kadar para veriyorsun uçağa dese. Evet, 1,5 saat bekledikten sonra daha şu kadar gelebildik. Daha alamadık. Yani ikinciyi takacaklar. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. 2 saat bekledikten sonra döner bitti. Yenisi geliyor, yanına bekliyoruz bir de. Ben gideceğim. Ömer'e Almanya biraz kalın geldi. Ama ne kadar ülkesi ya. Abi biz malız. Yani bizim aklımızı sikeyim, bizden bir sikim olmaz amına. Kafamızı sikeyim yalnız. Dur bakayım işte mis gibi hamburger yemek bakayım 3,5 saattir. Ne mesela söyletmeyeceğim. Bir tane şeyi bekliyoruz, döneri bekliyoruz. O da gelmiyor zaten. Amına koyacağım, az daha sikeceğim, biraz duracağım. Sıra tam bizde, döneri çıkardılar, yenisini taktılar. Cenabet. Ya bak yarın 3 saattir bekler. Kaç yüz insan geçti. Amına koyduğum döneri niye bize gelince bitiyor? Bak bizden bir kişi önce değil, bizde. Direkt bizde bitti. Bizden bir kişi daha iyi alamadı. Beni Maraş'a gömün, Bak, Güney Avrupa Maraş'tan böyle değil. daha da çıkarsam top olayım, tamam mı? Hadi. Berlin'de 2,5 saat döner sırası beklerken 2,5 saat sürpriz sonlu ezelle bitiyor. Evet, 3 saat bekleyen çobanlar. Tadım testi. Tadın nasıl? Dönere ulaşamadım ama güzel. Evet, 3 saatlik bekleme sonucu aldığımız ürün bu. İyi.
8 euro verdim. Şu an Avrupa'da yediğim en iyi döner. Ama hala Türkiye'dekilerden biri olamaz. Ömer beğendin mi Ömer? Açtım ki. Bok olsa yardım. Beklediğimden iyi çıktı ama 3 saat beklemeye imkan yok, değmez. Hani bu dünyada 3 saat bekliyorsam direkt Nusret'in bana kendi elleriyle böyle masaj falan yapması lazım. Ayran nasıl sence? Ayran hiç beğenmedim. Ayran çok kötü. Ayran 0 yani direkt 0 puanı. Ama döner iyi de. Döner zaten bu Gemüsem neydi lan? Bu Gemüsem'in olayı normal sebzeleri karıştırıp kızartıp dönerle birlikte vermeleri. Yani bu aslında sadece yediğimiz sadece döner değil. İçinde kızarmış sebzeler de var. Burayı bilen bilir. Killa Hakan. Sırf şu ışığın yandığını görmek için geldik ama göremedik. Neyse. Kreuzberg merkezi görmüş olduk. Her çiğ köftem, odur budur. Her yer Türk. Bildiğiniz ufak Türkiye'ye gelmiş gibisiniz burada. Böyle. Bunu da artık anne. İşte bu merkez yazısını görmek için geldik ama maalesef. Can you explain what are you doing now? Okay, in Germany it's a tradition for the bride to be fulfill some tasks for the wedding that she can get married. That's the tradition in Germany. Oh. Thanks. You're welcome. Dankeschön. Şu an işte gece geldik bir hostele. 6 kişilik oda tuttuk. 6 kişi de bize verdiler. Şöyle göstereyim. Şöyle bir her odanın kendi duşu var. Ömer beğendin mi hosteli? Beğendim, güzeldi. Bence de güzeldi. Kaldığım en güzel hostellerden biriydi yani. Bence fiyat performansı iyiydi. 3 kilo tatlı 6 kişi direkt 6 kişilik odayı verdiler zaten. Mis gibi manzaramız da var. Sanki bakacakmış gibi gece geldik sabah çıkıyoruz. Yani çarşaf getirirseniz yanınızda 3 euro vermezsiniz yani. 3 euro istediler, verdik onu, yapacak bir şey yok. Totalde çok tatlı bir lobisi var. Böyle langırt var. Baksanıza 8'e 8'lik langırt var. İnanılmaz. Ama topunu bulamadık, o yüzden oynayamıyoruz. Böyle tatlı, hoş, canlı bir hosteldi burası. Ben beğendim. Evet, sonraki günden herkese merhaba. En son metrodaki kızı gördünüz. Metrodaki kızın olayı şuymuş. Almanya'da bir gelenek varmış ve evlenmeden önce gelinin bazı görevler veriyorlarmış. Bu görevleri yapması gerekiyormuş evlenmesi için. Biraz kültürel bir şeymiş. Bizden şarkı söyleyip dans etmemizi istedi. Ama etmedik yani. Bu yüzden biz de ne yaptık? Dedik başka bir görev var. Dedik bir şey takas edelim. Ben de sakız takas ettim. O da onu anlattı. Hostelden sonra kahvaltı etmek için Alexanderplatz geldik. Bugün pazar olduğu için her yerin kapalı olduğunu unutmuşuz. Sadece burada bir şeyler bulabildik. Şöyle bir şey aldık işte. Şu ikisi total 5 euro. 32'ni çok beğenmiştiniz. Ömer şimdi bunu Berlin'de de yapıyor. Berlin çıkar mısın? Sarıyor mu? Ömer, bu güzel 2 gün için teşekkür ediyorum sana. Bir daha beni pervane yaptığın için de teşekkür ederim. Ne demek, her zaman zevkle. Keyif aldın mı? Çok keyif aldım pervaneden. Yok, güzel. Berlin'i sevdin mi? Böyle sevme derecemi şöyle anlatayım. Erasmus için ortalama kasacağım. Daha söyleyecek bir şey yok. 1,5 ortalaması olan bir insana maksimum bunu diyebilirsin. Yeşil pasaportun ekmeğini yedin. Yemeğe devam edeceğim. Yazın geliyorum yeniden. Yaşa. Kerem Otur'un yaz okulunda. Ömer'cim teşekkür ediyorum sana. Ne demek canım. Bey sağla bakalım. Sonraki hedefimiz Charlottenburg Sarayı. Parmaktan sonra. Evet Mert, ne yaptık şimdi? Şimdi bu gördüğünüz cam binaya rezervasyon yaptırdık. Akşam 6'da buraya çıkacağız. Ne yazıyor? 4 kişilik. İşte 4 kişilik rezervasyon yaptırdık. Yukarıda galiba şey de varmış, guide de varmış. Burada yazıyor Türkçe falan bildiğim. Aha, Türkçe gayet bayağı. Bakalım yukarıda. Yukarıda restoran da varmış. Belki eğer fiyatlarımız uygun olursa neden Almanya manzaralı yemek yemeyelim. Aynen öyle. Bir nebzeye kadar okeyiz. Şimdiki rota East Side Gallery. Öpüşen dayılar. East Side Gallery'de dediğimiz yer Berlin duvarı. Yani 1.3 kilometrelik Berlin duvarını böyle boyamışlar ve en ünlüsü de bu. Herkes niye bunların da bir fotoğraf çekiliyor veya story atıyor? Fransız bir Alman. Hayır. Biri Sovyet, diğeri Doğu Almanya lideri. Yanlışlıkla diplomatlar selamlaşıp kafa tokuştururken. Politikacı selamlaşmaya çalışırken böyle bir görüntü çıkıyor. Tatlı mı tatsız mı? Çirkin bence. Evet. Garip. Ya garip. Türkiye zaten 1000 yılında. Biz 1000 yılındayız o yüzden. Ya çirkinlikten kastım yani böyle bir yani yanlışlıkla olmuş bir şeyin böyle respet edip herkesin önünde daha iyi demesi biraz garip. Galeriden sonra bakın ne bulduk, ne var burada. Mercedes-Benz araya. Burasının zemininin değiştiğini söylüyorlar. Yol alabilir, emin değilim. Burada da böyle bir mis gibi bir meydan var. Çok tatlı. Böyle bir kubbenin tepesine geldik. Neresiydi burası? Parlamento binasının çatısı. 3 metre altımızda Merkel konuşmalarını yaptı 2 yıl önce. Parlamento tepesindeyiz. Kubbe çok önemliymiş.
Bir sürü özelliği var. İçeri ısıtmada falan pişman bir sürü. Bir de böyle bir cihaz verdiler. Türkçe desteği de var. Direkt Türkçe tüm etrafındaki tüm manzarayı, çevreyi anlatıyor. Bayağı iyi. Hem de buraya giriş ücretsiz. İşte bak böyle tırmanıyoruz. Mesela şurada önceki Alman prenslerinden birinin avlanma ormanıymış. Sonrasında 2. Dünya Savaşı'nda ormanlar çok tahrip görünce buradaki ağaçları kesip yakıt olarak kullanmışlar, yakmışlar ısınmak için. İşte meydan. Güzel bir manzara. Çok güzel bir yer burası ya. 900 ton çelik kullanılmış bu kubbe için. İşte bu kubbeye çıktık, az önce buradaydık. Dıştan da böyle gözüküyor. İnanılmaz, bayağı iyi ya bu. Çok tatlı. Burası sayesinde buranın tam altında bu meclis orada toplanıyormuş. Burası meclisin ısınmasında, havalanmasında büyük bir etkiye sahipmiş. Buradan da böyle güzel bir manzara var. Evet, meclisten çıktık. Meclisin de çıkışı aynen böyle. Çıkarken ya bir meclise bu kadar rahat bir şekilde girebiliyor olmamız çok tatlı. Çok güzel meclis yapmışlar. Hem tarihi hem yeni. Ya çok iyi restore de edilmiş. Baya güzel. Ya gelirseniz mutlaka randevu alın, gelin. Randevuyla geliyorsunuz zaten. Bir randevu internetten de alabilirsiniz. Ama baktığınız internette yoksa gelin, burada bir 15 dakika falan sıra beklersiniz. Günün belli saatlerine randevu alabiliyorsunuz. Biz mesela sabah geldik. Randevu aldık. Randevu aldıktan sonra işte bir gezip tozup başka yerleri görüp bir daha burayı ziyarete geldik. Böyle bir yer işte. Parlamento binasından sonra Zafer Anıtı'na geldik. Burada Zafer Anıtı öyle bir yerdi ki hem ormanın içinde hem şehrin içinde ve etrafında da böyle bilim insanlarının, komutanların heykelleri var. Şurada da var. Şuradan siz göremiyorsunuz ama böyle bir sürü şey var. Çok güzel bir konum. Evet, Berlin'den dönerken bitirişi çekmeyi unuttuğumuz için şu an bu noktada videoyu bitiriyoruz. Zaten yemek yedikten sonra Flixbus'a binip geri işine geldik. Bu yüzden de size ekstra gösterecek bir şey yok. Yattım uyudum zaten. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.